İnsanın çoğunlukla böyle akılcı ya da rasyonel bir varlık olduğunu düşünüyoruz. Yani tarih boyunca da hep öyle düşünülmüş zaten. Hatta bu birçok ekonomik teorisi, örneğin insanların rasyonel varlıklar olduğu kabul üzerine tasarlanmış, öyle geliştirilmiş. Yani insan akılcı karar alan bir canlıdır genel olarak diye düşünülmüş. Halbuki aslında gerçek hayatımıza bakarsak, yani gerçek hayatımızdan yakinen bildiğimiz gibi bizler aslında çok ileri düzeyde duygusal canlılarız. Gelişmiş yöntemlerle bu beyin ve davranış üzerine yürüttüğümüz sayısız çalışmanın sonucu, yani 1990'lardan itibaren özellikle bizi yine aynı gerçeğe ulaştırdı. Yani beynimiz duygusal bir yazılıma sahip en temelde. Bizim aklımızda, hafızamızda kalan şeyler aslında duygularımıza dokundukları için kaydediliyorlar. Duygularımıza dokunmayan bir şeyi bizim beynimiz kaydetmiyor ve öğrenmiyor. Beynimizin bu hafıza devreleri duygusal açıdan bizi ilgilendirmeyen hiçbir şeyi öğrenmiyor. Yahut çok tekrar etmeniz gerekiyor. Yani öğrenmekte çok zorlanıyor. Gereğinden fazla tekrar etmeniz gerekiyor. Bizim gün içerisinde verdiğimiz kararların, tercihlerimizin birçoğunda aslında bu duygusal beyin bölgelerimiz ve onların direktifleri yönetiyor. Kararlarımızı bunlara göre veriyoruz. Akıl mantık dediğimiz şey ise böyle çok nadiren, böyle basit sorunlar için kullanıyoruz ve nadiren devreye giriyor aslında. Bir de onun hani tabiri caizse pili çok az. Mesela gün içerisinde çok erken bitiyor akıl ve mantığımızın enerjisi. Onun dışındaki bütün önemli kararlarımızı o duygusal sistemimize göre veriyoruz. Ve yani hayatımıza dair en derin kararlarımız ve en hani etkileyen, bizim kaderimizi etkileyen davranışlarımız daha ziyade duygusal birikimlerimizden elde ettiğimiz bilgiyle şekilleniyor. Bu bilinçsiz duygusal sistemin verdiği kararların peşinden gidiyoruz bir yerde. O yüzden hani hep diyoruz ya, çocuklarımıza özellikle duygularınla değil çocuğun mantığınla hareket et diye. Bu çok insana söylenebilecek uygun bir söz değil aslına bakarsanız. Çünkü en önemli beceri aslında insanı farklı yapan, insanı başarılı yapan, insanı kendisi yapan en önemli beceri duygularının ona ne söylediğini dinleyebilmesidir, anlayabilmesidir bir insanın ve ona göre doğru kararları bir şekilde takip edebilmesi, ona göre motivasyonunu, dikkatini yönlendirebilmesidir. Bu çok önemli bir beceri. Şu gerçeği bilmemiz lazım. Yani duygular bilinç dışı bir zihinde çalışıyor ve bizim beynimizin zihinsel bölgeleriyle doğrudan ulaşamayacağımız bir sistem bu. O yüzden zaten bize duygularla mesaj veriyor. Kendimizi iyi ya da kötü hissettiğimiz çeşitli duygulanımların çıkış yeri beynimizdeki aslında bir bilgi işlem sisteminin bize mesaj göndermesiyle ilgili bir şey. Ama bu mesajlar sözel ya da görsel değil, duygusal mesajlar. Ve genellikle biz şiddetli duygulanımları hissetme eğilimindeyiz ama esas bizim davranışlarımızı yönlendiren, bizi biz yapan derin duygular, bunlar böyle sürekli bize mesaj göndermiyorlar ya da gönderdikleri mesajlar sürekli bizim fark edebileceğimiz duygulanımlar şeklinde değil. Bunlar böyle tabiri caizse arada bir fısıldıyorlar. Bu fısıltıları duyabilmek için ise duygularınızı dinleyebiliyor olmanız lazım. Duygularınızı, o derin duygularınızı dinleyebilecek dikkat devrelerini, içsel dikkat devrelerini geliştirmiş olmak lazım. İnsanlar niye böyle meditasyonlar, yoğunlaşmalar, farkındalık egzersizleri yapıyor? Aslında içlerindeki bu gizli kalmış fısıltıları duyabilmek için. Ve bir insan eğer arada bir fısıldayan, o duygusal yönlendirmeleri duyabilecek kadar dingin bir zihne sahip olma alıştırmalarını yeterince yapmışsa, yani bir şekilde zihninin derinliklerine istediği zaman duygularına kulak verecek şekilde ulaşabiliyorsa, İşte o zaman o insandan korkulur tabiri caizse. O insan büyük oranda çok isabetli kararlar verir. Çünkü duygusal sistem büyük bir bilgelikle çalışır. Bizim zihnimiz gibi sıralı olaylardan anlam çıkarmayı değil, örüntülerden anlam çıkarmayı becerebilen bir sistemdir. Son derece kompleks, bütün bileşenlerini tek tek aklımızın almayacağı çok karmaşık davranış, olay ve biçim örüntülerinden anlamlar çıkarır. Bunlarla bir deneyim edinir. Ve bize çok önemli şeyler söyler aslında. Duygularını incelikli olarak okuyabilen insanlar kendileri olabilecek, başarılı olabilecek ve diğer insanlara rehber olabilecek bilge insanlara dönüşürler. O nedenle duygusal sistem pek öyle bir küçümsenebilecek bir sistem değil. Duygularımıza kulak vermeyi unutmayalım. Çünkü biz temelde duygusal canlılarız.